Herkese merhabalar dostlar. Ben bu videoda size çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Ee, Elimdeki telefonun üzerinden örneklerle bir şeyler anlatacağım size. Dostlar ben şimdi Samsung A04s kullanıyorum. Bu telefon şudur aslında dostlar. Hikaye bazılarının hikaye anlatıyormuşum gibi gelebilir ama değil. Hani abi bu giriş seviyesi iş telefonu gibi kullanılacak bir telefon. Hani alo alo gibi bir şey bu. Hani böyle ufak tefek Helix Jump tarzı oyunları oynarsın bununla. Mesela şu anda mesela PUBG Mobile'i kaldırıyor. Orası ayrı bir şey. Ama abi bunun mesela işlemcisi nedir? Ekonomi işlemcisi. Az tüketim işlemcisi aslında. E, Niye diye sorarsanız şimdi az tüketimle adam diyor ki ben buna çok yüksek tüketimli bir şey koyarsam parasını yükselteceğim. Giriş seviyesinden yüksek olacak. Sallıyorum giriş seviyesi telefon 150 dolarsa şimdi öyle bir para kaldı mı bilmiyorum da 150 dolara mı koyuyorlar bunları bilmiyorum da giriş seviyesi böyle düşük telefonları, ekonomik telefonları. Dostlar yani bilemiyorum. 150 dolar veya 200 dolardır. Ama şu var. Şimdi ben Samsung S25 hiç kullanmadım. Ama S25 kullanan bir insan kalkıp A04S'e küfür etse ben bir şey demem. Çünkü abi hani bunun işlemcisiyle onun işlemcisi bir değil. Adam ona eee, kaç bin lira veriyor? 25 bin 30 bin lira veriyor. Buna 15-20 bin lira 10 bin lira 11 bin lira veriyor. 12 bin lira veriyor en fazla. Yani bu adam buna ekonomik diye alıyor. Onu Devler Ligi diye alıyor. Şimdi onun işlemcisinde ekonomi işlemcisi diye bir şey yok. Püf diye böyle 8 Gen 2 işlemci bilmem ne vesaire vesaire bu şekilde işlemci koyuyor adam. Bunu Exynos koyuyor veya Octa-Core koyuyor bilmem ne koyuyor. Sitelerde var zaten dostlar teknik bilgiler. E, Bilmiyorum bunu şimdi Samsung biraz da Koreli bir şirket olduğundan bence kendi ekonomilerine göre de düşünüyor olabilirler. Ama dostlar yani mesela ben RAM konusunda şeyi mantıksız görüyorum. Yani 4 GB'ı çok mantıksız görüyorum. Kaç yıl öncesinden kalma bir RAM'dir dostlar yani. Ulan soruyorsun hani kaç yıllık teknoloji lan o? Hani 4 GB. Bakın 4 diyorum. Hadi işlemci ekonomi işlemcisi. Ulan tamam da RAM'i bari 6 GB yap. Hani bu telefon Android 13 geldi. Android 13 geldi. Android 13'te kasılmayan telefon Android 14'te nanayı yedi. Nanayı yedi kardeşim. Niye yedi? Çünkü RAM yetmiyor. Android şişti. Güvenlik güncellemesi geldi. Gelmeye de devam ediyor. İlla ki yani gelecektir ileride de. Şimdi ufak bir 100-200 megabaytlık bir güncelleme indiriyorsun. Bu da RAM'i şişir. RAM yetmiyor. Bir yerden sonra o RAM'i sömürüyor. Aşağıya çekecek. En son telefon hiç açılmamaya başlayacak bu sefer. Yani açılan telefon hiç açılmayacak. Çünkü niye? RAM yetmiyor. E, Şimdi dostlar SD kartla yükseltme yap dersin. O da bir yere kadar götürüyor. RAM kadar da bir etkisi yok. Şimdi bakıyorsunuz e, telefonların e, mantıken ne işe yaradığını biliyoruz. Oyun oynamak değil, konuşmaktır. Onun yerine gidip telefon yerine oyun oynayacaksan gidip tablet veya bilgisayar alabilirsin veya PlayStation alabilirsin. Hani ama dostlar yani bu telefonlarda mesela giriş seviyesi telefonlarda bile 4 GB verip de sen Android 13'ten başlayıp Android 14 yapıyorsan bu telefonu e, 6 en azından 6-8 GB RAM vermen lazım yani. En az bir 6 GB vermen lazım. Piyasa
Bu şekilde olması lazım. Sen 10.500 lira veren adam sanki 12.000 11.500 veremeyecek mi? Veya 12.500 veremeyecek mi? Verecek abi. Hani onu düşünebilen adam var, düşünemeyen adam var. Ayrı bir şey de. Ya şunu diyeyim dostlar. Telefonlarda RAM yüzünden kasılma çok yaşanabiliyor. İşlemci tamam belki işlemci de önemlidir ama RAM burada çok büyük bir teknolojidir. Şimdi sen RAM'i çöpe at, işlemci gelişsin, RAM 4 GB. Çöp, yine çöp. RAM'i sen 4 GB tut, kalkıp koy. E, Dediğim gibi Snapdragon 8 Gen 2 koy veya 8 Gen 3, 8 Gen 4, 8 Gen 5. En son ne çıktıysa 8 Gen 7 koy ya da artık en son ne çıktıysa dediğim gibi. Onu koy. Abi ne olacak? Çöp. Çünkü 4 GB RAM'le sistem tıkınacak böyle. Diye gidecek böyle. Diye kalacak abi. Nasıl olacak bu iş? Ikınacak yani sistem üstten vuracak. RAM alttan böyle vuracak. Arada sıkışacak. Olmayacak. Yani aslında en az şu anda bile giriş seviyesi telefonlarda 6 GB olması lazım. Eğer yüksek bir şey veriyorsan, Android sistem veriyorsan. 13 veya 14 direkt geliyorsa vermen lazım 6 veya 8. Çünkü mantık giriş seviyesi tamam ama sen Android 13 veriyorsun oğlum. Yani Android 13 bir de hiç değiştirilmemiş bir Android 13. Nasıl olacak? Android 13'ü değiştirmeden koyuyorsun. Direkt Android'den güncelleme alıyoruz. Android de içine bir sürü yenilik koyuyor. Ivır zıvır. Şimdi Android 13 bu telefon ne zamandan beri Android 14? Abi Android 14 şişirdi sistemi. Belki hani siz bilmiyor olabilirsiniz. Telefonumun depolaması %50'ye bakın %50'ye %70 filan gibi bir şey yani. %50 harici yani telefon depolaması yok harici SD oluyordu. Dahili telefon depolaması %50'de SD %50 mi %60 mı ne %70 mi ne öyle bir şey olması lazım. Ben sonra hiç bakmadım yani. Bir kere baktım ondan sonra hiç bakmadım. Şimdi dostlar bir de bende 128 GB. 128'e 4 ne? Bunun yerine 128'e 6 veren var. 128'e 8 de veren var. İşte markalar bunu düşünemiyorlar bence. Genel olarak markalarda bir eksik ve düşüncesizlik var. Bu da brain fasting yapmayı kötü vuruyor aslında aşağıya doğru böyle. Koyuyor. Nasıl olacak abi o iş? Sürekli bir kere Android'i güncelledin. Tamam bir de bundan sonra verdin. Arka arkaya 3-4 kere güvenlik güncellemesi verdin. Güvenlik güncellemesi verdin. Onlar da 100-200 MB. Bunlar doldurmayacak mı? Dolduracak. RAM'e işleyecek mi? İşleyecek. RAM de bir yerden sonra yapıyor yani. 4 GB da yetmiyor mesela. Şu anda telefonda şöyle söyleyeyim. Depolama kısmında 4 GB RAM'in kaç kullanılıp da kaç kaldığını göstersem siz daşak mı geçiyorsun dersiniz. Ama öyle yani. 800 MB filan yani. 700 MB. Yetmiyor abi. Tıkanıyor telefon. Açılırken bile yavaş açılıyor. Şimdi yani e, orta seviye telefon alıyor. Bilgisayar alıyorsan bile en az 6 GB'dan başlatıyorlar. 4 GB falan değil. Belki giriş seviyesi için öyle başlatıyorlardır. Office filan diyeceğim de Office programları da artık Windows 11 filan destekliyor yani çoğunluğu. Eski sürümleri bulabilirsen indiriyorsun ayrı bir şey de. Şimdi abi Android öyle bir şey değil. Android
Bir kere yuvarladın mı geri dönüşün yok. Bilgisayarda var diye biliyorum geri dönüşün. Ama şu şekilde de bir şey var dostlar. Yani dediğim gibi ekonomi için yapıyorlarsa olabilir ama en azından giriş seviyesi ve orta seviyelerin hepsine 6 GB'dan başlamak lazım. Hani 4 GB tırt çöp kalıyor. Öpücük atmışsın gibi böyle ıvır zıvır bir şey. Saçma. Uğraşmıyorsun ya. Uğraşmak istemiyorsun daha doğrusu. Yani para verip aldığında sınav oluyorsun. 4 GB çok düşük. Zaten bu 4 GB'dan çektiğimiz kadar başka bir şeyden çekmedik dostlar. Benim için 4 GB bir ölümdür. Bu telefonun işlemcisi iyi olup da 4 GB RAM olsaydı yine ben aynısını derdim dostlar. Yani çünkü 4 GB RAM çok düşük. Aşırı düşük yani. Aşırı çöp. Öyle bir şey yani. Şimdi ne diyeyim? Ama dostlar görüşmek üzere. Bay bay. Bu kadar da haklı mıyım değil miyim? Bunu yorumlara yazın.